Yeni bir videodan herkese merhaba. İnsanlık tarihinin en eski metinleri birbirinden tamamen farklı coğrafyalarda yazılmış olmasına rağmen aynı rahatsız edici fikri fısıldar. Gerçeklik göründüğü şey değildir. Ama dur, bu sadece felsefi bir iddia değil. Bu bir uyarı. Çünkü bu fikir Gnostik metinlerde özellikle Nag Hammadi yazmalarında açıkça ve sert bir şekilde ortaya konur. Bu dünya hakikatin bir yansıması değildir. Bozulmuş bir kopyasıdır. Ve bu bozulmanın merkezinde tek bir figür vardır. Demiurge, sahte yaratıcı, kendini tanrı zanneden ama aslında eksik olan ve tam da bu eksiklik yüzünden yarattığı dünya kusurludur. Ama burada tekrar duruyoruz. Çünkü mesele sadece antik bir kozmoloji değil. Aynı problem bambaşka bir dilde, bambaşka bir gelenekte yeniden karşımıza çıkar. Özellikle İbni Arabi geleneğinde. Burada dünya Tanrı'dan kopuk değildir. Ama sen onu olduğu gibi göremezsin. Çünkü problem dışarıda değildir, içeridedir. Bu yapının adı nefs. Gerçekliği filtreleyen, onu yeniden şekillendiren ve çoğu zaman hakikati perdeleyen içsel mekanizma. Henry Corbin'in dikkat çektiği gibi, insan hakikati doğrudan görmez. Onu imgeler aracılığıyla deneyimler. Yani aslında insan gerçekliği yaşamaz. Gerçekliğin zihninde oluşan versiyonunu yaşar. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsan kanala destek olmayı unutma. Çünkü bu videolar algoritmalar için değil, gerçekten arayan insanlar için hazırlanıyor. Ama şimdi tekrar konuya dönelim. Ve tam bu noktada iki dünya çarpışır. Gnostik Demiurge ve İbni Arabi'nin nefs kavramı. Biri dışarıda hapishane kurar, diğeri içeride bir perde örer. Ama sonuç değişmez. İnsan hakikatten uzak düşer. Ve şimdi asıl soruya geliyoruz. Eğer gerçeklik gerçekten bir örtüyse, eğer gördüğün dünya sadece bir yansımaysa, seni sınırlayan şey nedir? Bir kozmik varlık mı yoksa kendi zihnin mi? Başka bir şekilde soralım bunu da. Eğer gerçeklik bir hapishane ise gardiyan kim? İnsanlık tarihindeki en tehlikeli fikirlerden biri şu: gerçeklik tek katmanlı değildir ve gördüğün dünya hakikatin kendisi olmayabilir. Bir yansıma, bir kopya ama belki de bozulmuş bir kopya. Bu fikir en sert ve en rahatsız edici haliyle Gnostik metinlerde karşımıza çıkar. Gnostik yazmalarda, özellikle de Nag Hammadi metinlerinde karşımıza çıkan bir figür var. Az önce söylediğimiz gibi Demiurge. O yaratır ama gerçek yaratıcı değildir. O düzen kurar ama bu düzen hakikati yansıtmaz. Onu çarpıtır. Ve en rahatsız edici olan şudur: o bunun farkında bile değildir. Kendini tanrı zanneder ama aslında eksiktir. Ve bu eksiklik yüzünden yarattığı dünyada kusurludur. Gnostik kozmolojiye göre insan bu sistemin içinde doğar ama bu sisteme ait değildir. Çünkü insanın içinde ilahi bir kıvılcım vardır ve bu kıvılcım bu dünyaya ait değildir. Daha yüksek bir gerçekliğe aittir. Ama Demiurge'nin kurduğu sistemin amacı nettir: unutturmak. Kim olduğunu, nereden geldiğini ve ne olduğunu unutturmak. Ve işte bu yüzden insan sadece yaşayan bir varlık değildir. O aynı zamanda kozmik bir mahkumdur ve en tehlikelisi hapishane, gördüğü dünyadır. Ama şimdi işler daha da karanlık bir hale geliyor. Çünkü başka bir gelenek şunu söylüyor: düşman dışarıda değil, düşman içeride. Özellikle İbni Arabi düşüncesinde. İnsanı hakikatten uzaklaştıran şey bir kozmik varlık değil, nefstir. Ama nefs sadece arzuların merkezi değildir. O, gerçekliği algılama biçiminin kendisidir. Yani sen dünyayı olduğu gibi görmezsin. Onu nefsinin izin verdiği kadar görürsün. Ben dediğin şey saf bilinç değildir. O katmanlı bir filtredir, bir perde, bir çarpıtma mekanizması. Ve bu yüzden insan çoğu zaman hakikati yaşamaz. Kendi iç yapısının ürettiği bir versiyonu yaşar. Şimdi bu iki sistemi yan yana koy ve şunu fark et: Gnostisizm şunu söylüyor:
Dünya sahte bir yaratımın ürünüdür. İbni Arabi geleneği ise şunu söylüyor. Dünya hakikatin kendisidir ama sen onu yanlış görüyorsun. Yaklaşımlar farklıdır ama sonuç aynı yere çıkar. Gördüğün dünya mutlak gerçek değildir. O bir yansıma, bir gölge, bir temsil. Tam bu noktada Henry Corbin çok kritik bir tespit yapar. Dünya Tanrı'nın gölgesidir. Yani varlık gerçekliğin kendisi değil, onun görünümüdür. Ve insanın en büyük hatası şudur: gölgeyi gerçek sanmak. Ve şimdi mesele daha tehlikeli bir hale geliyor. Çünkü belki de baştan beri yanlış soruyu soruyorsun. Mesele şu değil, gerçeklik bir simülasyon mu? Asıl mesele şu, gerçeklik olduğu gibi duruyor ama onu yanlış algılayan sensin. Yani problem dünyada değil, algıda. Ve eğer bu doğruysa seni sınırlayan şey dışarıdaki bir güç değil, kendi iç yapındır. Ve bu bizi tekrar aynı soruya getirir. Eğer bir hapishane varsa ve bu hapishane görünmezse en tehlikeli gardiyan kim? Eğer gerçeklik bir perde ise bu perde rastgele oluşmaz. Bir düzeni vardır. Bir sistemi, bir mimarisi ve daha da önemlisi bir hiyerarşisi. Çünkü hiçbir hapishane plansız inşa edilmez. Ve ilginç olan şu, bu hiyerarşi hem gnostik sistemde hem de tasavvufi düşüncede şaşırtıcı bir biçimde katmanlıdır. Gnostik metinler özellikle Yuhanna Apokrifonu tek bir sahte yaratıcıdan bahsetmekle kalmaz. Onun altında çalışan güçlerden de söz eder. Arkonlar yani yöneticiler. Ama bu varlıkları sadece yönetici olarak düşünme. Onlar bir sistemin parçalarıdır. Kozmosun katmanlarını kontrol ederler ve görevleri nettir. Yükselişi engellemek. Gnostik düşünceye göre ruh bu dünyaya ait değildir ve bu yüzden yukarı çıkmak ister. Ama her yükseliş denemesinde bir şeyle karşılaşır. Bir kapı ve o kapının önünde bir arkon. Yani ne zaman ilerlemeye çalışsan yeni bir engelle karşılaşırsın. Yeni bir sınır, yeni bir filtre. Bu yüzden kaçmaya çalıştıkça sistemin ne kadar derin olduğunu fark edersin. Ve bu sadece mitolojik bir hikaye değildir. Bu bir modeldir. 7 gezegen, 7 katman, 7 kontrol noktası. Her biri bilincini sınırlayan bir filtre gibi çalışır. Aynı yapı çok daha rahatsız edici bir şekilde senin içinde ortaya çıkar. Özellikle İbni Arabi geleneğinde. İnsanın iç dünyası tek parça değildir, katmanlıdır ve bu katmanlara nefsin mertebeleri denir. İlk katman nefsi emmare. Bu seviyede insan özgür olduğunu sanır ama aslında kendi iç programının esiridir. Otomatik yaşar, reflekslerle hareket eder, düşündüğünü sanır ama sadece tepki verir. İkinci katman ise nefsi levvame. İşte burada ilk kırılma başlar. İnsan ilk defa kendine şunu sorar: ben neden böyleyim? Ve bu soru sistemde açılan ilk çatlağı oluşturur. Çünkü sorgulama başladığı anda kontrol zayıflamaya başlar. Üçüncü aşama nefsi mutmaine. Burada içsel gürültü azalır, algı berraklaşır ve insan ilk defa hakikati doğrudan hissetmeye başlar. Ama unutma, bu bir son değil. Bu sadece perdenin incelmeye başladığı yerdir. Şimdi bu iki sistemi yan yana koy ve şunu fark et. Gnostisizmde arkonlar kozmik kontrol mekanizmasıdır. Tasavvufta nefs katmanları ise psikolojik kontrol mekanizmasıdır. Biri dışarıdan sınırlar, diğeri içeriden. Ama işlev aynıdır. Seni durdurmak, seni sınırlamak, seni belirli bir gerçeklikte tutmak. Başka bir deyişle gnostik anlatıda seni engelleyen şey bir kozmik güçtür. İbni Arabi'de ise seni engelleyen şey sensin. Peki bu yapı bugün nasıl karşımıza çıkıyor? Burada devreye Carl Jung giriyor. Jung'a göre insan sadece bilinçten ibaret değildir. Bilincin altında çalışan gizli yapılar vardır. Arketipler, kompleksler. Bunlar görünmezdir ama etkilidir. Otomatik çalışır, davranış üretir ve çoğu zaman sen fark etmeden hayatını yönlendirir. Şimdi bunu düşün. Arkonlar psikolojik düzeyde birer kompleks gibi çalışıyor olabilir. Nefs ise bu sistemin ta kendisi.
Yani seni yöneten şey her zaman dışarıda değil. Çoğu zaman zaten senin içindedir. Ve belki de tüm bu sistemlerin söylediği şey aynı olabilir. Yani yöneten şey bir şeytan olmayabilir, bir kozmik varlık da olmayabilir. Ama bu onu daha az tehlikeli yapmaz. Çünkü seni yöneten şey otomatikleşmiş bilinçtir. Farkında olmadan çalışan ve seni kendi oluşturduğu gerçekliğe mahkum eden bir iç sistem. Ve eğer bu doğruysa özgürlük dışarıdan kaçmak değildir. Özgürlük içeriği çözmektir. Gerçeklik ile hayal arasındaki çizgi sandığın kadar net değildir. Hatta birçok kadim gelenek şunu söyler. Bu çizgi bir sınır değildir. Bir geçittir. Bir eşik. Ve asıl tehlike şudur. İnsan farkında olmadan tam burada yaşar. İslam düşüncesinde özellikle İbni Arabi geleneğinde bu eşik tek bir kavramla ifade edilir. Berzah. Berzah iki şeyin arasında duran ama hiçbirine tamamen ait olmayan bir alandır. Ne maddidir ne de bütünüyle ruhani. Ama asıl kritik nokta şu. Senin deneyimlediğin gerçeklik tam olarak burada oluşur. Çünkü sen dünyayı doğrudan yaşamazsın. Onu zihninde oluşan imgeler aracılığıyla deneyimlersin. Bu noktada Henry Corbin devreye girer ve şu kavramı ortaya koyar. Aktif imgeleme. Bu sıradan bir hayal gücü değildir. Bu görünmeyen ile görünen arasında çalışan aktif bir köprüdür. Yani berzah bir yanılsama değildir. Bir ara gerçekliktir. Aynı ilişik fikri gnostik sistemde de karşımıza çıkar. Burada sınır pleroma ile madde dünyası arasındadır. Pleroma saf ışık, saf bilinç, saf varlık. Ama sonra bir kırılma olur, bir düşüş, yoğunlaşma başlar, bozulma başlar ve sonunda madde ortaya çıkar. İşte bu iki alan arasındaki eşik tıpkı berzah gibi bir ne tamamen ışık ne tamamen karanlık ama ikisinin kesiştiği yer. Şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bunu anlamazsan bu videoyu gerçekten anlamazsın. Anlamını ıskalarsın. Sen dış dünyayı görmüyorsun. Sen kendi zihninde oluşan görüntüyü görüyorsun. Yani gerçekliği değil. Gerçekliğin sende oluşan yanılsamasını yaşıyorsun. Bu yüzden iki insan aynı dünyaya bakar ama aynı şeyi görmez. Çünkü gördükleri şey dış dünya değil, kendi iç projeksiyonlarıdır. İşte berzah tam olarak burasıdır. Senin yaşadığın yer. Ne tamamen dışarıda ne tamamen içeride. Ama ikisinin kesişiminde. Ama burada çok daha tehlikeli bir tuzak var. Ve çoğu insan tam burada kaybolur. İnsan bu sistemi fark ettiğinde özgürleştiğini sanır. Ama gerçek şu. Sadece daha karmaşık bir illüzyona geçmiştir. Buna spiritüel ego denir. İnsan der ki ben uyandım. Ama aslında olan şudur. Sadece daha rafine bir projeksiyonun içindedir. Yani hapishaneden çıkmaz. Sadece hücresini değiştirir. Ve en tehlikeli yanılsama şudur. Uyanmış olduğunu sanmak. Şimdi bunu bugüne getir. Bugün insan sadece fiziksel dünyada yaşamıyor. Aynı anda ikinci bir gerçekliğin içinde yaşıyor. Dijital gerçeklik, sosyal medya, modern çağın berzahı. Ne tamamen gerçek ne tamamen sahte. Ama ikisinin kusursuz karışımı. Burada insanlar kendilerini göstermez. Kendilerinin kurgulanmış versiyonlarını sunar. Ve algoritmalar bu projeksiyonları şekillendirir. Ne göreceğini, ne düşüneceğini, ne hissedeceğini belirler. Bu noktada antik gnostik fikir geri döner. Argonlar. Ama bu kez kozmik varlıklar olarak değil, görünmeyen sistemler olarak ve belki de insanlık tarihinde ilk kez insan kendi yarattığı bir aynalar salonunda yaşıyor. Ve bu salonda en zor şey şu. Gerçeği görmek değil, gerçek ile yanılsama arasındaki farkı ayırt edebilmek. Gerçekliğin bir perde olduğunu fark etmek aslında yeterli değildir. Çünkü farkındalık tek başına özgürlük getirmez. Asıl soru şudur. Bu perdeden nasıl geçilir? Ve insan kendi inşa ettiği hapishaneden nasıl çıkar? İşte tam burada iki yol belirir. Ama dikkat et. Bu yollar farklı görünür. Ama aynı kırılma noktasına çıkar. Gnostik gelenekte kurtuluş dışarıdan gelen bir müdahale değildir. Bir hatırlamadır. Gnosis
Yani gizli bilgi, ama bu bilgi entelektüel bir bilgi değildir. Bu insanın kim olduğunu hatırlamasıdır. Çünkü bu geleneğe göre insan bu dünyaya ait değildir. O ışığın bir parçasıdır. Ama bu gerçek unutulmuştur. Ve bu unutuluş sistemin en büyük zaferidir. Gnosis bu unutuluşun kırılmasıdır. İnsanın bir anda şunu fark etmesidir. Bu dünya göründüğü gibi değil. Ve daha da sarsıcı olanı, ben de sandığım kişi değilim. Ama şimdi daha radikal bir noktaya geliyoruz. Aynı süreç tasavvufta bambaşka bir şekilde ifade edilir. Özellikle İbni Arabi geleneğinde. Kurtuluş bilgiyle değil, varlıkla ilgilidir. Burada amaç yeni bir şey kazanmak değildir. Bir şeyi kaybetmektir. O şey ben, fena, benliğin çözülmesidir. Egonun sessizce dağılmasıdır. Kişinin kendini ayrı, bağımsız bir varlık olarak görmeyi bırakmasıdır. Çünkü bu gelenekte problem yanlış bilgi değil, yanlış kimliktir. Ve insan kendini ayrı bir ben olarak gördüğü sürece perde asla ama asla kalkmaz. Şimdi bu iki yolu yan yana koy ve şunu fark et. Gnosis çözmeyi hedefler. Fena çözülmeyi. Biri bilgiyle kırar, diğeri varlıkla eritir. Ama hedef aynıdır. Yanlış benlik. Ve bu yüzden en sert gerçek şudur. Yanlış benlik yıkılmadan özgürlük yoktur. İster onu bilgiyle parçala, ister varlıkla erit. Ama o yapı ayakta kaldığı sürece hakikat görünmez. Şimdi en tehlikeli fikre geliyoruz. Çünkü bu süreç pasif bir arınma değildir. Bu bir isyandır. Ama bu isyan dış dünyaya karşı değil, bir dine karşı değil, bir otoriteye karşı değil. Bu isyan insanın kendine karşıdır. Kendi egona karşı, kendi alışkanlıklarına karşı, kendi otomatik düşüncelerine karşı. Çünkü en güçlü sistem dışarıda kurulu olan değil, senin içinde çalışan sistemdir. Ve en büyük kırılma şudur. İnsan sisteme değil, kendi sahte benliğine karşı çıkar. İşte bu kutsal isyandır. Ve şimdi her şeyin çözüldüğü noktaya geliyoruz. Çünkü bu anlatının vardığı yer tek bir gerçektir. Sen hapiste değilsin. Sen hapishanesin. Ve daha da sert olanı, sen sadece mahkum değilsin. Aynı zamanda gardiyansın. Seni sınırlayan şey dışarıdaki bir güç değil. Kendi kurduğun yapı, kendi zihnin, kendi benliğin. Ve eğer bu doğruysa özgürlük kaçmak değildir. Özgürlük kendini çözmektir. Şimdiye kadar gördüğümüz her şey bizi tek bir noktaya getiriyor. İki farklı sistem, iki farklı dil ama aynı sorun ve aynı yüzleşme. Çünkü ister gnostik metinlere bak, ister İbni Arabi'nin derin metafiziğine. Karşına çıkan soru değişmez. İnsanı hakikatten uzak tutan şey nedir? Dışarıdaki bir güç mü, yoksa içeride çalışan görünmez bir mekanizma mı? Gnostik gelenekte demiurge dışsal bir güç olarak belirir. Bir mimar, bir kurucu, bir düzen verici. Ama aynı zamanda bir sınırlayıcı. Tasavvufta ise özellikle İbni Arabi geleneğinde aynı işle nefs üzerinden açıklanır. Ama bu kez dışarıda değil, içeridedir. Ve şimdi en kritik senteze geliyoruz. Belki de demiurge dışa yansıtılmış bir mekanizmadır. Nefs ise aynı mekanizmanın içte çalışan halidir. Yani biri aynı yapının kozmik anlatımıdır, diğeri ise onun psikolojik gerçekliğidir. Ama asıl paradoks burada başlar. Bu iki yapı tamamen sahte değildir ama tamamen hakiki de değildir. Onlar işlevseldir. Hakikati gizlerler. Ama aynı zamanda ona giden yolu da hazırlarlar. Yani perde sadece saklayan bir şey değildir. Aynı zamanda arayışı mümkün kılan şeydir. İşte burada çok sert bir kırılma yaşanır. Çünkü eğer bu sistemler sadece birer düşman değilse, o zaman onların bir anlamı vardır. Belki de engel sadece engel değildir. Bir araçtır, bir eşiktir, bir zorunluluktur. Perde sadece gizlemez ama aynı zamanda farkındalık üretir ve korur. Çünkü insan karanlığı tanımadan ışığı anlayamaz. Sınır olmadan özgürlüğün ne olduğunu kavrayamaz. Ve belki de en radikal fikir şudur. İnsanı sınırlayan şey
aynı zamanda onu dönüştüren şeydir. Onu durduran şey, onu uyandıran şey olabilir. Çünkü bazı zincirler seni sadece bağlamak için değil, sana zinciri fark ettirmek için vardır. Şimdi bu kadim fikirleri bugünün dünyasına getir. Çünkü artık hapishane sadece metafizik değil, dijital. Bugün insan tarihte hiç olmadığı kadar özgür olduğunu düşünüyor. Ama aynı anda hiç olmadığı kadar yönlendiriliyor. Aşırı bireysellik insana özgürlük hissi veriyor. Ama çoğu zaman onu daha derin bir yalnızlığa iter. Ve algoritmalar. Tam burada işte onlar devreye giriyor. Ne göreceğini, ne düşüneceğini, neye öfkeleneceğini, neyden korkacağını, neyi gerçek sanacağını sessizce şekillendiriyor. Ve burada yeni bir kavram doğar. Dijital nefs. İnsanın kendi elleriyle kurduğu ama zamanla kendi üzerinde egemenlik kuran bir ikinci yapı. Bir profil, bir avatar, bir projeksiyon, bir ikinci benlik. Modern insan artık sadece kendini yaşamaz. Kendi kurgulanmış versiyonunu yaşar ve bir noktadan sonra hangisinin gerçek olduğunu unutmaya başlar. İşte modern çağın trajedisi budur. İnsan artık sadece maskeler takmıyor. Maskesini kimliği sanıyor. Ve tüm bu yolculuğun sonunda geriye tek bir şey kalır. Farkındalık. Çünkü dış dünyayı değiştirmek her zaman mümkün değildir. Ama iç sistemi görmek her zaman mümkündür. Bu yüzden ilk adım şudur. Kendi arkonlarını tanı. Seni otomatik yönlendiren, seni aynı korkulara, aynı arzulara, aynı tekrar eden döngülere mahkum eden o görünmez kalıpları fark et. İkinci adım kendi nefsini gözlemle. Tepkilerini, arzularını, korkularını, savunmalarını ve bunu yargılamadan yap. Çünkü bazen dönüşüm savaşla değil, görmekle başlar. Ve son adım, en zor olandır. Gerçeklik algını sorgula. Çünkü gördüğün şey her zaman gerçek değildir. Ama onu nasıl gördüğün, kim olduğunu belirler. Ve belki de özgürlük dışarıda bir yerlerde değildir. Ne geçmişte, ne gelecekte, ne de başka bir dünyada. Tam olarak burada başlar. Yani senin içinde. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.